Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu serinin en çok beklenen telefonlarından biriyle birlikteyiz. Redmi Note 8 2023 yılında bize neler sunuyor? Gerçekten hala almaya değer mi? Şu anki fiyatına oranla uygun bir konumda diyebilirim. Ve uygun fiyatıyla almak mantıklı mı, mantıksız mı? Hepsine yakından bakacağız. Öncelikle bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Her zamanki gibi fiyatlardan başlayalım. Redmi Note 8 şu an için 4 GB RAM, 64 GB depolamayla 4000 TL bandında garantili bir şekilde bulunabiliyor. İkinci el kısmına baktığımızda da burada fiyatların çok daha uygun olduğunu belirteyim. Note 8'i şu an için tamir görmemiş 4'e 64'lük versiyonlarını 2000-2500 bandında kolaylıkla bulabiliyoruz. Genel olarak Redmi Note 8'in ikinci el kısmında yurt dışı ve Türkiye cihazı olarak arada çok büyük farklar bulunmuyor. Açıkçası bu iyi fiyatlara rağmen bazı önemli eksilerimiz de var. Hepsinden bahsedeceğiz. Şimdi hiç uzatmadan Note 8'i incelemeye başlayalım. Redmi Note 8'e dışarıdan baktığımız zaman neredeyse 3 yıllık bir cihaz olmasına rağmen halen güncel bir tasarımla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Özellikle bu mavi renk seçeneğinde geçişli bir rengin kullanılması cihaza daha da güzel bir hava katıyor. Malzeme yapısı olarak da fiyatına göre hiç fena değil. Arka kapağımızda cam, çerçevelerde de metalik görünümlü plastik bir yapıya yer verilmiş. Elde tutuş hissiyatı olarak tabii ki premium bir hissiyat vermiyor ama fiyatına oranla arka kapağın cam olması telefonu elinize aldığınızda gayet iyi hissettiriyor diyebilirim. Kalınlık ve ağırlık olarak da 8.35 mm'lik kalınlık ve 190 gramlık bir ağırlık bizleri karşılıyor. Açıkçası ağır hissettirdiğini söyleyemem ama boyutuna oranla biraz kalın olduğunu belirteyim. Telefonumuzun alt kısmında Type-C şarj girişi, hoparlör, mikrofon ve 3.5 mm kulaklık jackını görürken sol kısımda hafıza kartı ve çift sim destekli sim yuvasını görüyoruz. Sağ tarafa baktığımız zaman da ses kontrolcüleri ve güç tuşunu görüyoruz ve tasarım yönünde tek eleştireceğim noktası arka tarafta kullanılan parmak izi okuyucusu diyebilirim. Çünkü kullanım kolaylığı açısından da ben güç tuşuna entegre edilmiş yan taraftaki parmak izi okuyucuyu kullanım kolaylığı ve pratiklik açısından biraz daha başarılı buluyorum. Şimdi ekran kısmına geçtiğim zaman da Android tarafında şu anda boyut olarak en küçük telefonlardan biri karşımızda diyebilirim. Bu telefonu tek elle kullanmak da gerçekten çok kolay. 6.3 inçlik IPS bir panele sahip olan Full HD Plus 409 ppi piksel yoğunluğuyla karşımıza çıkan bu ekranda damla çentik tasarımı da kullanılmış. Ekran kasa oranımızda %80.9. Buna ek olarak panelimizde standart 60 Hz tazeleme hızında sunulduğunu söyleyeyim. Görsel deneyim açısından bu ekran boyutu biraz küçük olduğundan dolayı da piksel yoğunluğu olarak daha iyi seviyede. Keskinlik açısından gayet başarılı. Renk doygunluğu da yeterli düzeyde diyebilirim. Bu ekranı kullanırken gayet keyifli bir deneyim verdiğini de belirteyim. Tabii ki siyah renklerde ekran IPS olduğu için tam olarak siyah tonlar elde edemiyoruz. Ekran yönünde beklentileriniz çok yüksek değilse bu ekrandan memnun kalacağınızı düşünüyorum. Şimdi donanım tarafına geçtiğim zaman Snapdragon'un 665 işlemcisi Redmi Note 8'de kullanılmışken bu işlemcimiz 11 nanometre mimariye sahip. Toplamda da 8 çekirdekli bir yapısının olduğunu söyleyeyim. Antutu'da da 200.000 civarında puan alabiliyoruz. Oyun performansı olarak da PUBG'de akıcı grafiklerde 30 FPS'te sabit bir oyun deneyimi veriyor. Yani yoğun patlama sahneleri haricinde FPS drop'u, kasma, donma sorunları yaşamadığımızı söyleyebilirim. 15 dakikanın üzerinde oyun oynadığımız zaman cihazımız biraz ısınabiliyor ama çok yüksek ısılara çıkmadığını söyleyeyim. Batarya tüketimi olarak da yarım saatlik bir oyun oynadığımız zaman %12 civarında bir pil kaybımız oluyor. Fiyatına oranla bu cihazın hem performansı hem de bataryası beni gayet memnun etti. Günlük kullanımda da menüde olsun, uygulamalar arasında geçerken veya arka planda ard arda uygulamaları açık bıraktığımızda da halen hızlı tepkisel bir deneyim alabiliyoruz. Yavaşlama, donma sorunuyla karşılaşmadığımı söyleyebilirim. Performansın yanı sıra cihazın bataryası da oldukça önemli. 4000 mAh'lik bir batarya ve 18 Watt'lık hızlı şarj desteği Redmi Note 8'de bulunurken kutu içeriğimizden de hızlı şarj destekli adaptörümüz çıkıyor. Yani tabii ki batarya performansı kullanıma bağlı olarak değişse de Redmi Note 8 genel bir kullanıcının bir gününü çıkarabilecek seviyede. RAM ve depolama alanı olarak da 4 ve 6 GB RAM'ler, 64 ve 128 GB'lık iki farklı seçeneği de bulunuyor. Depolama biçimimizde UFS 2.1. Bu da halen günümüz
günümüz için uygulama açılış hızları ve dosya yüklemelerinde yeterli diyebilirim. Arka tarafta dörtlü kamera sistemimizin yanı sıra ana kameramızda 48 megapiksellik f1.75 diyaframlı Samsung'un ISOCELL Bright GM1 sensörü kullanılmış. Dostlar, ana kamerada dönemine göre çok iddialı bir sensörün kullanıldığını söyleyeyim. Yardımcı kameraları da şu anda ekranda görüyorsunuz. Yani burada kameraların teknik detayları değil de bize nasıl bir performans verdiğinin üzerine duralım. Fotoğraf çekim kalitesi olarak ışık yeterli olduğunda güzel çekimler yapabiliyoruz. Ana kamera gerçekten çok başarılı. Yardımcı kameralarda fiyatına oranla iyi diyebilirim. En yakın rakibi olan Realme 5 ile de kıyasladığımızda Redmi Note 8 daha gerçeğe yakın renkler verebilirken video kısmında da arka kameramızla 4K 30 FPS çekim yapabiliyoruz ama elektronik sabitleyicimiz sadece Full HD 30 karede çalışıyor. Video konusunda fiyatının hakkını veriyor diyebilirim. Ön kameraya baktığımız zaman da 13 megapiksel çözünürlükle Full HD 30 FPS videolar çekebilen HDR destekli bir kamera önümüze sunulmuş. Note 8'in genel kamera performansı bu cihazı halen alınası yapan detaylardan diyebilirim. Yazılım kısmında da Android 9 ile çıkan Redmi Note 8 Android 11 güncellemesini almışken MIUI 12.5'i de aldığını belirteyim ve buna rağmen cihazımızda bir yavaşlama sorunu olmadı. Halen akıcı bir şekilde çalışabiliyor. Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 5 ve Bluetooth 4.2'yi görürken NFC desteği maalesef cihazımızda yok. Suya ve toza karşı dayanıklılıkta da sadece su sıçramalarına karşı bir dayanıklılığımız bulunuyor. Dostlar, şimdi güzel bir özet yaparsak Redmi Note 8 bana soracak olursanız kamera tarafında şu an güncel orta segment cihazlarda bile zor görebildiğimiz gayet iyi bir sensörle karşılaşıyoruz. Aynı şekilde videolar kısmında da fiyatına oranla çok daha iyi bir video performansı sunuyor. Kamera yönünde bu fiyatlara alabileceğiniz en iyi Android telefonların başında geliyor. Ayrıca performans kısmında da Snapdragon 665 her türlü iş için, yani günlük kullanımda da ara sıra oyunda oynasanız hiçbir problem hala yaşatmıyor. Tabii ki MIUI güncellemelerini artık almayacak. Genel olarak MIUI 12.5'te kaldı diyebiliriz. Ama Redmi Note 8 yazılım deneyimi açısından da arayüzde takılmalar olsun, genel performansıyla hala tatmin edici seviyede ve şu an sıfır tarafındaki 4000 ile 5000 aralığındaki ve 4006 cihazlarla karşılaştırılamayacak seviyede. Performans olarak da ekran kalitesi yönünden de bu fiyatlarda alabileceğiniz en iyi telefon. Zaten baktığım zaman Xiaomi'nin de en iyi olduğu dönemlerdi diyebilirim. Redmi Note 8'de çıktığı zamanda ve sonrasında da en çok satan telefonlar arasındaydı. Bunun tabii ki tek bir sebebi var. O da fiyat performans ve bu videoyu izledikten sonra bir Note 8 almayı düşünüyorsanız ikinci eldeki fiyatlarıyla çok daha avantajlı bir konumda diyebilirim. Temiz bir şekilde bulursanız en az 2-3 yıl sizi idare edecektir. Evet, tabii ki bu cihazdan yüksek bir performans bekleyemeyiz. Batarya kısmında eğer ki telefonu gün içinde elinden düşürmeyen biriyseniz bu noktada batarya size hiçbir şekilde yetmeyecektir. Gün içinde tekrar şarja takmamız gerekecek. Ama bunun haricinde normal bir kullanıcıysanız 5-6 saat ekran süreleriyle bir günü tamamlayacağını söyleyebilirim. Bunlara ek olarak düşük bütçeye rağmen oyun tarafında bir kasma donma olmadan düşük ayarlarda rahatlıkla oynatabiliyor. Ekran deneyiminden pek bahsetmedim fakat bu fiyatlarda genel olarak HD Plus çözünürlükler ve PLS, TFT panel gibi alt seviye ekranlarla karşılaşabiliyorduk. Ama Note 8'in IPS ve Full HD Plus ekranı gerçekten çok yeterli bir deneyime sahip ve tek elle kullanabiliyor olmamız önemli bir artı. Anlattığım bu deneyimler 2023 yılında bu fiyatını düşündüğümde fazla yeterli ve bence ikinci telefon olarak da kullanılabilir. Son olarak Note 8'e fiyatına oranla bir not vermem gerekirse 10 üzerinden 8'i bence rahat bir şekilde hak ediyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Note 8 hala alınır mı? Ayrıca 2023'te kullanmak serisinde bir sonraki telefon ne olsun? Onu da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Gelecek videolardan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.